Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Sedef Hanım? Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden, çocuklardan, özel gereksinimli çocuğunuzdan bahsedebilir Hı, misiniz? tabii ki. İsmim Deyyan, Deyyan Altunsoy. 2 tane oğlum var. Kayra büyük olan oğlum 2011 doğumlu. Yani şu anda 9,5 yaşında. Down sendromlu. Küçük olan oğlum da 2015 doğumlu. 4,5-5 yaşında. O da Can Altunsoy. Ee, biz asıl mesleğim makine mühendisliği benim. Eee, evlenmeden önce de bir 6-7 yıl mühendislik yaptım. Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleştik eşimle Bakü'de. 2 çocuğum da orada doğdular. Bakü'de doğdu. Kayra'da, Can'da. Kayra'nın Down sendromu olduğunu biz birinci haftada öğrendik. Çıkmadı, testlerde çıkmadı. Doğum sırasındaki testlerde. Sonrasında da tam emin Hımm. olamadılar falan. Ve birinci haftanın sonunda testi yaptırdık. İşte bekledik falan filan. Ve 40. günden sonra Ankara'ya geldik. İşte Hacettepe'ye rehabilitasyona başladık. Kayra 40. günde rehabilitasyona başladı yani. Evet. Ee, Ben ve o günden beri de yolculuğumuz sürüyor. Bundan 3 sene önce İstanbul'a taşındık. O sırada Azerbaycan'da ben Kayra 2 yaşına gelene kadar birebir ilgilendim. Ankara'ya geliyorduk. Ankara'da rehabilitasyonda videolar çekiyorduk. Onları uyguluyordum. Ben videolar çekiyordum. YouTube'dan gönderiyordum linklerini. Onlar izleyip beni yönlendiriyorlardı. 2 yıl boyunca bireysel eğitimini neredeyse tek başına yaptım destek alarak. 2 yıldan sonra artık hani benimle olmayacağını anladığımız için bir eğitim merkezi kurduk. Buradaki Mega Hafıza'nın, işte Türk Beyin takımının ülke distribütörlüklerini aldık burada. Kayra'yı biraz daha sırf bu zeka kapsamlı bir ortamda yetiştirelim mantığı içerisinde. Hani rehabilitasyon merkezi ya da merkezi açacak bilgim, deneyimim, şunun bunun yoktu. Zeka gelişim eğitimleri aldım. 11-12 alanda eğitim aldım bu konuda. Sonra Kayra işte bundan 2-3 sene önce artık Kayra'nın okula başlama zamanı geldiğinde Azerbaycan'da böyle bir Kayra'ya uygun bir okul bulamadık eğitim için. Mecburen biz çocuklarla birlikte ben İstanbul'a taşındım. Türkiye'de baktık Kayra'nın gidebileceği hangi okul var? Metin Sabancı'yı bulduk. Yoksa İstanbul'a da bir alakamız yoktu. Hani Ankara'daydı normalde evimiz ama Türkiye'de hani Kayra'nın gidebileceği hem özel hem güvenli hem hangi okula gidebiliriz dedik. Metin Sabancı'yı bulduk. Ona uygun olarak işte evimizi taşıdık. Eşim Azerbaycan'da kaldı. Ben 2 çocukla buraya geldim. İşte Kayra Metin Sabancı'ya okul bölümüne hem de rehabilitasyon bölümüne gitti. 2 senedir de devlet okuluna geçti. Hı hı. Kısaca hikayemiz böyle. Teşekkürler. Peki bu pandemi süreci sizin için nasıl başladı? Kayra'ya bunu ifade etmek, onun tepkisi, bunu da kısaca öğrenebilirsem. Bizim sürecimiz biraz daha farklı oldu. Ocağın 15'inde başladık diyebilirim biz karantinaya. Hani normalde pandemi Mart 15'te başladı da bizim karantinamız Kayra beta oldu. 10 gün karantinadaydık. Kayra'nın betası bitti, Can influenza oldu. 10 gün Can'ın karantinasındaydık. O olunca hepimiz ilaç kullandık. Hiçbirimiz evden çıkamadık. O bitince Kayra'nınki tekrarlandı. İkinci kez beta influenza karışık oldu. Ondan sonra tam onlar bitti, rahatladık. İşte bir hafta sonra, 1-2 hafta sonra e, bu pandemi dönemi başladı. Mart 15'te kapandık biz eve. Ben 2 çocukla tek başına, eşim gelemedi Azerbaycan'da. Kapılar kapandı zaten. Hı hı. Hem karayolu hem havayolu. 2 çocukla ben kaldım. Karantinaya başladık.
öncesinde de dediğim gibi hani uzun bir süredir de ev içerisinde de olduğumuz için artık az buçuk da alışmışlığım da vardı hani eve, ama yine de korkutucuydu benim için. Tek başınayım. Aynı anda işte bir panik var her yerde. İşte bir taraftan gıda paniği var, bir taraftan şimdi hani karı koca olunca birini bırakıp öteki markete gidiyor, geliyor ya da falan. Benim hiç bu çocukları bırakacak yerim de yok. Zaten şey yapamıyorum da. Her şeyimi online olarak, internet üzerinden hallediyordum. Hı hı. Hatta bu arada kendim kum düşürdüm. Kayra idrar yolları iltihabı oldu. Bunları da online olarak biz hallettik diyebilirim. Bayağı sürece Gerçekten adapte yani olmuşsunuz. yani WhatsApp üzerinden doktorlara fotoğraf gönder, bulguları gönder, oradan sağlık ocağına gönder, oradan eczaneye gönder, eczane ilaçları gönderiyor falan filan. Böyle bir 40-48 gün neredeyse biz kafamızı şeyden çıkarmadık. Kapıdan çıkarmadık. Yani biz site içerisinde oturuyoruz. Hı Normalde hı. sitede hani aşağı bahçeye çocuklar iniyorlar, çıkıyorlar falan filan. Ama diyorum ya hani 48 gün belki 40-45 o civarlarda şey yapmadık. Biz kafamızı çıkarmadık yani kapıdan. Kayra'nın peki bu duruma tepkisi ne oldu? Bu kadar uzun süre evde kalmak onun için nasıldı? Şöyle bir şey yaptım. Hani bu süreci başlarda e, birincisi şunu diyeyim. Benim evimde televizyon yok. E, Benim dışımda başka yetişkin yok. Bu ne demek? Biz haber kirliliğine maruz kalmıyoruz demek. Yani hani haberlerde bangır bangır her yerden hani virüs var, işte ölü sayısı, yaralı sayısı, işte şu sayısı, bu sayısı gibi veya işte şöyle oldu, böyle oldu gibi bir haber kirliliği veya bir şey yok. Açıklayıcı hani çocukların kafasında canlandırır. Ben ne dersem o. Hı hı. Ben de onu birkaç online derslerinde hani öğretmenler işte çıkmamamız lazım falan filan. Hatta Can buna çok tepki gösterdiği için bayağı katılmadı. Hani bıktım bu el yıkamadan, şundan baktım gidiyor geliyor şey sürüyor, el yıkıyor falan. Ne zaman bitecek bu virüs? Biz ne zaman kurtulacağız dedi. Dedim bilim adamları laboratuvarda aşı yapıyorlar. İşte aşıyı buldukları zaman bize çıkabilirsiniz diyecekler. Biz de çıkacağız. Can'a böyle bir açıklama yaptım. Kayra'ya tabii böyle bir açıklama şey değil. Hani Kayra'nın ne kadar anlayıp ne kadar anlamadığını tam olarak şey yapmıyoruz. Ama çok da aşırı da bir tepki vermedi ya da aşırı da bir diyorum ya hani ondan öncesinin de vermiş olduğu bir şey vardı. Bir de ben durumu biraz daha tabloyu değiştirdim de denebilir. Yani şöyle bir şey yaptım. Mesela ilk olarak salonu boşalttım. Salondaki eşyaların büyük bir bölümünü yani alanı ferahlattım. Oyuncaklarını mesela indirdim. Oyuncaklarını dedim ki herkes 5 tane oyuncak seçecek. Gerisini kütüphaneye kaldıracağız. Yatak odasındaki dolabı oyuncak kütüphanesi yaptım. Yani şunu biliyorum. Süreç uzun. Çocukları her şeyi çocukların önüne anında yığdığımda ya da her şey ortada olduğunda çocuklar sıkılacak. Hani bu çocukların devir daim yapması ve değişiklik. Ana kelime bu. Değişikliğe ihtiyaçları var. Değişikliğe Hı hı. ihtiyaçları olacak. Değişiklik için benim bir malzeme bulmam lazım. Ve kalabalığı ortadan kaldırmam lazım. Hani ferah bir ortam lazım mantığında. Hemen oyuncaklarla kitapların büyük bir bölümünü ben kaldırdım. Belirli şeyleri koydum ve devir daime başladık. Hani oyuncak kütüphanesinde bir tane oyuncağı koyuyoruz. İşte yerine yeni bir oyuncak alıyoruz. İşte kitaplar gidiyor, geliyor, değişiyor arada. İkincisinde program yaptım. Ders programı gibi bildiğiniz çocukları dedim ki korona okul açıyoruz. İşte korona okulda Kayra'nın motivasyonu çizgi film ve televizyon. Ama Kayra'nın şeyi yok. Hani kontrolü yok. Televizyon olmadığı için bizde televizyonu açma gibi bir şey yok. Ancak video internetten izletiyorum. O da her şeyi zaten izletmiyorum, şey yapmıyorum. Onun için de çizgi film saatleri. Sabah 1 saat, akşam 1 saat çizgi film saati koydum. Ondan sonra dedim ki okul programımız var bildiğiniz. Sözleşme yaptım bunlarla. Hatta Kayra'nın imzalarını attılar. Kayra da imzasını attı.
İşte, Resmi belgelenmiş. evet, aynen öyle. Bildiğiniz resmi belgeyle çizgi film saati sabah 1 saat, akşam 1 saattir. Gün içerisinde eğer ağlanırsa, işte tepinilirse ya da herhangi bir problem çıkarsa akşam seansı iptal edilecektir. Birkaç kere de iptal ettim güzelce. Etkili oldu yani. Ondan sonra o motivasyonu ben ders çalışmak için kullandım tabii. Ders programında da şöyle bir şey yaptım. Mesela bütün şeyleri saat dedim. Origami saati, bulmaca saati, okuma yazma saati, matematik saati, İngilizce saati, kutu oyunları saati, serbest oyun saati, işte yoga saati. Ondan sonra her şeye saat, hatta şurada da asılı böyle bir 30-40 maddelik bir programı Excel'de de yazdım. Dolabın kapağına da astım. Bunun nedeni de ne? Bizi en çok sıkıntıya düşüren şey belirsizlik. Çocukları da en çok sıkıntıya düşüren şey belirsizlik. Hani canım sıkılıyor, devamlı. Yani yetişkinlerle çocuklar arasında aslında çok çok da bir fark yok. Hani Evet. yapacak çok şey var ama canımız sıkılıyor. Niye? Çünkü belirsizliğimiz var. Hani elimizde çok şey var ama onları sıraya koyamıyoruz. Çünkü onları yapmak için motivasyonumuz yok. Ne iç motivasyon ne dış motivasyon. Ne okul gibi ya da öğretmen gibi ya da bir dış motivasyonumuz var. Ne de iç motivasyon. Hani canımız hiçbir şey istemiyor, depresyondayız falan. O yüzden çocuklara bir motivasyon ve belirsizliklerini kapatmaları gerekiyordu. Bu belirsizliklerini engellemek için işte her şeye saat. İşte hadi origami saati bitti. Neye geçiyoruz? İşte kutu oyun saatine geçiyoruz. Bu saat serbest oyun saatindeyiz. Herkes serbest oyun oynayabilir. Ondan sonra bu epey bizi idare etti. Yani hani daha da ediyor. Ama ilk günler kadar sıkı değiliz tabii. Hani artık bir aşağı oyun saatimiz geldi. İşte sabahları 1 saat iniyoruz. Bir enerjimizi atıyoruz. Babayı çok özlediler. Hani onların karantinadan ziyade şeyleri bir baba özlemi oldu. Kayra'nın özellikle yani her akşam camda baba diye o Evet. biraz üzücü oluyor tabii. Ama onun dışında dediğim gibi hani şeylerle birinci hedefim belirsizlikleri kaldırmak. İkinci hedefim programlarını bozmamak. Atıyorum uyku saatleri. Onlar zaten 8.30-9'da yataktalardı. Hani şey olmadı işte yarın okul yok, sabah okul yok, geç yatabiliriz, istediğimiz saatte kalkabiliriz. Ondan sonra öyle bir şey yok. Hani yatma saati neyse o saatte yatılacak. Biz okul için erken yatmıyoruz. Biz sağlık için erken yatıyoruz. Ve tabii benim de şahsi dinlenme saatim de gece olduğu için mecbur erken yatacak olur. Erken yatmaları gerekiyor. Ben Hani çok evde teşekkür oturalım. ederim o halde. Değerli paylaşımlarınız Ben için. teşekkür ediyorum Sedef Hanımcığım. Çok sağ olun. İnşallah faydalı olabilmiş. Teşekkürler. Mutlaka. İyi Çok sağ akşamlar olun. efendim.